Merhaba sevgili Business Channel Türk izleyicileri. Bir İşkolik programından daha seslenmekteyiz sizlere. Konuğumuz Yaşam Çemberi Kılavuzu Sayın Caner Öngay. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Caner Öngay kimdir? Ne yapar? Çocukluk hayalim yat, tren, uçak içleri tasarlamaktı. Çok şanslıydım. İTÜ İç Mimarlık bölümünden mezun oldum. İş hayatına başladım. Çok güzel işler de yaptım. Fakat hayatımın bir yerinde bunlar bana yetmiyordu. Çok kısıtlandığımı hissediyordum kendim için. Ve tam bu noktada yolum ustam Feliz Kohen'le kesişti. Onun yaşam çemberi eğitimlerine katıldım. Kendi sıkıntılarımı dönüştürmeye başladım. Sonra öğrendim ki daha fazlası var. Başkalarına da yardımcı olabiliyorum. İlimde derinleşmeye başladım. Kendi sıkıntılarım için başladığım bu yolculuk aslında hayatımın her alanına yayılmaya başladı bir anda. Böyle şamanik çalışmalar, atölyeler sırasında kendimi hep evimdeymiş gibi hissettim. Ve derinleşmeye devam ettim. Özetle iç mimarlık tanımı ölçek değiştirdi diyebilirim. Yani odağım mekanlardan insanlara kaydı. Evet. İnsani iç mimari herhalde çok daha kıymetli değil mi? Evet, böyle hani güneşin ışığını büyüteçle odaklamış gibi biraz da aslında. Peki şamanizm birçoğumuz duymuştur. Ama tam olarak ne olduğunu ya da ne olmadığını bilmiyoruz. Şamanizm nedir? Şamanizm kadim bir kişisel gelişim yöntemi aslında. Şamanizm bir din değildir. Şamanlar kendimizi iyileştirebilmek için bize uygun ortamı hazırlar ve rehberlik ederler. Şamanik çalışmalarda da her zaman hayatımız içerisinde geçmemiz gereken eşikleri o alanın içerisinde daha güvenli bir şekilde geçmemiz sağlanır. Şamanlar şükret, dua et gibi tavsiyelerde bulunurlar çok sık. Dışarıdan görenler der ki bu bir dindir. Aslında şükretmek, dua etmek, özellikle de başkası için yapıldığı zaman bir insanın yapabileceği en değerli şeyler. Aynı zamanda kişinin frekansını da çok yükseltir bunlar. Ve böylece korkularını dönüştürmesi, hayatını yaşaması daha da kolaylaşır. Peki nasıl şaman olunur? Şamanlar çoğunlukla şaman olmak için yola çıkmazlar aslında. Kendi sıkıntıları vardır. Hayatında bir şekilde işin içinden çıkamadıkları sorunları olur ve bunları değiştirmek isterler. Böylece yolculuğa başlarlar. Kendi sıkıntılarını aştıkça şamanlar fark eder ki dünyada da ihtiyacı olan birçok insan var ve böylece ilimde derinleşmeye ve onların da elinden tutup yukarı çekmeye devam ederler. Aslında şamanik çalışmalarda şifa her zaman kişinin kendinden gelir. Şaman doğru alanı hazırlar, doğru yere girmesi için o kişiye rehberlik eder ve bir makine gibi yağını suyunu kontrol eder. Ondan sonra gelen şifayı kişiye iletmekle aracılık yapar aslında şaman. Peki sizin süreciniz nasıl oldu? Sancılı mıydı bu süreç? Evet, kolay bir yolculuk değildi. Benim de hayatımda içinden çıkamadığım sıkıntılarım vardı. Bir şekilde böyle yaşamak istemiyordum. Bunları değiştirmek istiyordum. Nasıl olacağına dair bir fikrim yoktu. Daha önce şamanik çalışmalar veya şamanlar ne yapar hakkında herhangi bir bilgim yoktu. Sadece böyle yaşamak istemiyordum. Tek çıkış noktam buydu benim. Tam o noktada ustam Feliz Kohen'le yollarımız kesişti. Yaşam çemberi eğitimlerini tamamladım. Ondan sonra öğrendim ki enerji tıbbı, tıp çemberi eğitimleri var ve burada seans vermenin, ilimde derinleşmenin yolunu öğreniyor insanlar. Buraya devam ettim. Çevremdekilerin de elinden tutup onlarla birlikte bu yolu yürümeye başladım. Hayatıma devam ederken fark ettim ki farklı sıkıntılar çıkmaya başladı hayatımda. Bu sefer bu sıkıntılar da beni kılavuz çemberi eğitimlerini almaya itti. Kılavuz çemberini de tamamladım. Şu an Şehirli Şamanlar Akademisi'nde ben de yaşam çemberine alan tutuyorum. Yani özetle gördüğünüz gibi hayat beni bu yolu yürümeye itti. Ben de bu sorumluluğu kabul ettim ve sorumluluğu aldım diyebilirim. Çok güzel. O kadar güzel ifade ettiniz ki ben de bu sorumluluğu kabul ettim ve bu sorumluluğu aldım dediniz. Evet, hepimizin içinde bir takım problemler var. Gerek dışarıdan gelen problemler var. Yani hepimizin içinden çıkamadığı birçok sorunu var. Şu an size anlatırken ben bunları düşündüm. Çok fazla problemimiz var. İçinden çıkamıyorum ya da bilmiyorum, belki de içinden çıkılabilecek problemlerdir, sorunlardır ama ben nasıl bir yol takip edeceğimi bilmiyorum.
Aslında hepimiz yani doğduğumuz zaman bu dünyaya bir şeyler deneyimlemek için geliyoruz. Yani hayatın bizi beklediği, bizi geçirmek için beklediği eşikler oluyor. Şamanik çalışmalarda, yaşam çemberinde bu eşikleri daha güvenli bir alanda geçmemizi, daha şefkatle geçmemizi sağlıyor. Onun dışında böyle yapmazsak hayat zaten bizi o eşiklerden geçiriyor öyle ya da böyle. Çok Ama tokatlıyor ama. bedeli çok ağır oluyor. Evet, çok Yaşam tokatlıyor. çemberi, şamanik çalışmaların yaptığı şey bu bedeli hafifletmek işte. Yani bizi bir aşı gibi etkiliyor onlar. Antikor sahibi oluyoruz. Bundan sonra ya, o eşiklerden ya yaşam çemberinde geçiyoruz ya da daha sonra hayatımızın bir yerinde bir eşikten geçerken antikor sahibi olup daha hafif atlatıyoruz. Yaşam çemberi bu mu? Yaşam çemberi aslında hayata karşı bizi şefkatle hazırlayan bir aşı diyebiliriz en kısa haliyle. Çok güzel. Çok güzel bir ifade oldu yine. Peki neden size ya da Şehirli Şamanlar Akademisi'ne gelelim? Bu söylediğim, saydığım sıkıntılar, problemler, ya bunlar dile getiremeyeceğim problemler belki de. Ne bileyim işte ailevi problemler ya da geçmişten şimdi atalarımdan kaldığını, bana miras kaldığını düşündüğüm bir takım problemler benim şu an yolumu çok fazla kesiyor, çok rahatsız ediyor beni. Sağlık olarak da rahatsız ediyor. Evet, etkili. Gelebilir miyiz peki? Bunlar için gelinebilir mi? Tabii ki de. Şöyle biz her zaman deriz ki insan şamanını kendi seçer. Birine baktığınızda orada bir güven hissedersiniz. Bunun sebebi de şudur. Hayatınızdaki durduğunuz yerde geçmek üzere olduğunuz eşiklerden o insan sizden önce defalarca geçmiştir. O yüzden o insana baktığınız zaman güven hissedersiniz. Bu yüzden deriz ki insan şamanını kendi seçer. Çünkü bilirsiniz ki sizin ihtiyacınız olan ilaç o şamanda var ve o sizi oraya yönlendirebilir. O güven bu demektir aslında. Evet. Şimdi günümüzde bir sürü spiritüel akım var. Bir sürü ekol var, teknik var ki bunların birçoğunun eğitimini de aldım ben. Neden yaşam çemberini seçelim? İkna edin beni. Aslında deminki soruyla biraz da bağlantılı bu da. Baktığınız zaman güven hissediyorsanız o insandan, o üsluptan devam etmenizi her zaman öneririz biz. Bu ben, o, bu, şu değil. Güven hissettiğiniz yerde bir çalışmayı yapabilirsiniz her zaman. Çünkü yaşam çemberi de, şamanik çalışmalarda her zaman kişinin niyetinin gücüyle birlikte yapılır. Daha az önce de söylemiştim. Şaman aracılık yapar. O yüzden güvenmeniz, orada kendinizi güvende hissetmeniz önemli. Yaşam çemberinde de Şehirli Şamanlar Akademisi'nde de bizim asıl amacımız bir dağ evinde ya da deniz kenarında izole bir yerde rahat yaşamak değil. Şehrin içinde, yaşamın göbeğinde de mutlu yaşayabilmek. Orada da huzurlu olabilmek. Çünkü asıl ihtiyacımız olan şey bazen o oluyor. Yani uzaklaştığımız zaman çok kolay rahat yaşayabiliyoruz. Bir sıkıntımız kalmıyor zaten. Ama şehrin içerisinde huzurlu olabilmek asıl istediğimiz. Evet, evet. Özel hayatımızda, iş yaşantımızda çok daha donanımlı, çok daha farkındalığı yüksek, çok daha güçlü, dayanıklı olmamız gerekiyor. Dediğiniz gibi dağda, bayırda, kırda zaten bu kadar güce ihtiyaç yok. Yani ne bileyim kalkıp da Türkiye'nin herhangi bir sahil bölgesinde aslan kaplan çıkacak hali yok Tabii. karşımıza, değil mi? Orada zaten rahat yaşarız. Evet. Ama Ama şehre döndüğümüz zaman bu sefer aslan, tekrar aynı kaplan sıkıntı. çok, Evet. çok. Maalesef öyle. Ona hazırlıklı olmamız için zaten biz de yaşam çemberini öneriyoruz her zaman. İkna olmaya başladım. Peki, aydınlanmak için bazı madde kullanılan şamanlık çalışmaları var. Bunlar gerekli mi? Belki de bazen insanları bunlar mı ürkütüyor? İşte din zannediyorlar ya da bir ritüel zannediyorlar. Bu ritüelin ne olduğunu merak edip ürküyorlar. Aslında biz özellikle Şehirli Şamanlar Akademisi'nde alkol ya da madde kullanımı gibi durumlarda kesinlikle çalışmaları yapmayız. Her zaman önceden uyarırız ve ona göre çalışmalara devam ederiz. Dünyanın farklı bölgelerinde evet madde kullanımıyla yapılan şamanik çalışmalar var. Ama bunlar o bölgede o konuya ömrünü adamış, uzmanlaşmış şamanların rehberliğinde yapılırsa doğru olur. Onun dışında başka yerde bunları kopyalamak, bu seremonileri kopyalamak o alanı farklı amaçlarla suistimal etmek olur aslında.
Bir de aydınlanma kavramına şamanlar çok sıcak bakmazlar. Aydınlanma kavramında lineer bir hayat vardır. Bir şeyler yaşarsınız, aydınlanırsınız, her şey biter. Ama şamanlar hayatı yükselen bir spiral şeklinde görürler. Gün içinde birçok kez aydınlanabilirsiniz ve her seferinde hayatınız biraz daha iyi olur. Her çalışmadan sonra daha güzel bir hayat yaşamaya başlarsınız. Şamanların bakış açısı biraz daha bu şekildedir. Evet. Peki bize verebileceğiniz tavsiyeler var mı? Elbette seve seve. Sadece diliyorum ki bilsin insanlar, bu bilgi hayatlarının bir kenarında dursun. Daha kolayı, daha hafif bir yaşam mümkün. Hayat acılarla ağır bir şekilde yaşanmak zorunda değil. O eşiklerden geçerken ödediğimiz bedeller çok devasa bedeller olmak zorunda değil. Daha kolay bir yol mümkün. Yani bir meyve bir ağacın dalında olgunlaştığı zaman onu koparıp yiyebiliriz. Dalında çürümesini beklemeye ya da yere düşüp yok olmasını beklememize gerek yok aslında. Güzel tavsiyeler. Peki izleyicilerimiz size nasıl ulaşabilirler? Bana bütün sosyal medya platformlarında YouTube dahil Şamanik Architecture, Şamanik Mimarlığın İngilizcesi ismiyle diledikleri şekilde ulaşabilirler. Son olarak sizi izleyenlere içinizden geçen bir mesaj varsa bu mesajı paylaşır mısınız? Tabii ki. Daha kolayı mümkün. Çok güzel. Çok teşekkür ediyoruz katılımınız için. Hoş geldiniz, Teşekkür ederim. sefalar getirdiniz. Sağ olunuz. Ben de teşekkür ederim. Sağ olun. Evet sevgili İşkolik izleyicileri, Sayın Caner Öngay konuğumuz oldu. Hoşça kalın.